Kur'an'daki en etkileyici yolculuklardan birine, İbrahim peygamberin hikayesine odaklanıyoruz. Bu sadece bir peygamberin öyküsü değil, aynı zamanda aklın, sorgulamanın ve sarsılmaz bir teslimiyetin de destansı anlatımı. Peki Kur'an'ın sayfalarını araladığımızda karşımıza nasıl bir İbrahim çıkıyor? Sadece adı geçen bir peygamber mi yoksa çok daha fazlası mı? Gelin inancın ve aklın bu evrensel sembolünü birlikte daha yakından tanıyalım. İşte Kur'an, İbrahim'i tam da böyle zamanın ötesinde bir örnek şahsiyet olarak karşımıza çıkarıyor. Ve onun bu inanılmaz yolculuğu, biliyor musunuz, en başından, en yakınından, yani kendi ailesi ve toplumuyla yüzleşerek başlıyor. Her şeyin fitilini ateşleyen o an işte bu. İbrahim, putlara tapan babası Azer'e dönüyor ve belki de en zor soruyu soruyor. Sen putları ilah mı ediniyorsun diyor. Bu sadece bir soru değil. Sorgulanamaz kabul edilen her şeyi, bütün bir geleneği karşısına aldığı o en cesur adım. İşte bu cesur sorgulama, İbrahim'i o bildiğimiz meşhur arayışına itiyor. Tek ve gerçek Tanrı'yı bulma yolculuğuna. Ama şunu unutmayalım, bu körü körüne bir inanç arayışı değildi. Tam tersine, aklın ve gözlemin rehberlik ettiği, adım adım ilerleyen mantıksal bir keşifti. Peki bu arayış nasıl başlıyor? İbrahim geceleyin gözlerini gökyüzüne çeviriyor, parlayan bir yıldız görüyor ve "Rabbim, bu olabilir mi?" diye düşünüyor. Ama sonra yıldız kaybolup gidince ilk ve en önemli dersini çıkarıyor. Ben batanları, kaybolup gidenleri sevmem. Yani aradığı şey geçici olamazdı, kalıcı, mutlak bir şey olmalıydı. Arayış devam ediyor. Bu kez gökyüzünde ay beliriyor. Daha büyük, daha parlak. İşte Rabbim budur diyor. Fakat o da batınca İbrahim'in zihninde bir şeyler daha da netleşiyor. Aradığı ilah bu gördüğü fani varlıkların çok ötesinde olmalı ve tam o anda ne kadar büyük bir arayış içinde olduğunu ve ilahi bir rehberliğe ne kadar ihtiyacı olduğunu fark ediyor. Ve sonra en görkemlisi, güneş doğuyor. Bu hepsinden daha büyük, Rabbim budur diyor. Ama günün sonunda o kudretli güneş bile batıp gidince İbrahim için arayış bitiyor ve karar anı geliyor. Artık emindir. Halkına dönüp o meşhur sözünü söylüyor. Ey halkım, ben sizin ortak koştuğunuz her şeyden uzağım. İşte bu, aklın ve gözlemin onu getirdiği son nokta, tevhid, tek ve mutlak olanın farkındalığı. Ama İbrahim sadece düşünmekle, gerçeği zihninde bulmakla yetinmedi. Bu zihinsel devrimi eyleme döktü. Gitti ve putperestliğin tam kalbine, o fiziksel sembollerine meydan okudu. Ve bunu yaparken de inanılmaz zekice bir plan uyguladı. Küçük putları kırıp en büyüğüne dokunmadı. Halkı hesap sormaya gelince ne dedi biliyor musunuz? Belki de bu büyük olan yapmıştır, ona bir sorun bakalım. Tabii ki put konuşamazdı. İbrahim bu hamlesiyle taptıkları o cansız nesnelerin ne kadar aciz ve anlamsız olduğunu tek bir kelimeyle değil, somut bir eylemle yüzlerine çarpmış oldu. Elbette böyle köklü bir duruşun sonuçları olacaktı. İbrahim'in bu tavizsiz tevhid inancı onu hayatının en büyük, en zorlu sınavlarına sürükledi. Artık inancının gerçekten ne kadar sağlam olduğu test edilecekti. Sınavlardan ilki aklın ve imanın sınavıydı. Dönemin kibirli kralının karşısına çıktı. Kral, ben de yaşatır, ben de öldürürüm diyerek ilahlık taslayınca İbrahim çıtayı öyle bir yere koydu ki, benim Rabbim güneşi doğudan getiriyor, hadi sen de batıdan getir. Kralın söyleyecek sözü kalmadı. Bu, dünyevi gücün ilahi kudret karşısındaki acizliğinin en net göstergesiydi. Aklıyla galip geldi ama karşılığında kaba kuvvet buldu. Halka onu cezalandırmak için dev bir ateşe attı. Tam her şey bitti denilen anda ise ilahi bir müdahale geldi. Allah ateşi emretti, İbrahim'e serin ve esenlik ol. Ateş, yakıcı özelliğini kaybetti ve onu koruyan bir sığınağa dönüştü. Bu, artık inancının mucizeyle tescillenmesiydi. Fakat bütün bu sınavların ötesinde belki de en akıl almaz, en yürek yakanı vardı. Rüyasında canından çok sevdiği oğlunu kurban etmesi emredildi. Düşünebiliyor musunuz? Bu sadece bir babanın değil, babasının inancına ortak olan bir evladın da sınavıydı. Ve ikisi de tam bir teslimiyetle bu emre boyun eğdiklerinde, işte o an Allah müdahale etti. Sınavın başarıldığını bildirdi ve oğlunun yerine bir kurbanlık gönderdi. Asıl istenen kan değildi. O sarsılmaz, o sorgusuz teslimiyetti.
İşte bu devasa sınavlardan alnının akıyla çıktıktan sonra İbrahim'in hayatında yeni bir sayfa açılıyor. O artık sadece bir tebliğci değil, aynı zamanda bir kurucu, bir inşaatçı. Görevi ise tek tanrı inancının yeryüzündeki sembolü olacak bir merkez inşa etmek. Ve bu kutsal görevde yanında o büyük sınavı birlikte verdiği oğlu İsmail var. Baba oğul, Kabe'nin yani o beytin temellerini yükseltirken dillerinde tek bir dua var. Rabbimiz bizden bunu kabul et. Çünkü biliyorlardı, onlar sadece taşları üst üste koymuyor, tüm insanlık için bir tevhid anıtı, bir inanç merkezi inşa ediyorlardı. Ve duasına baktığımızda onun vizyonunun ne kadar geniş olduğunu görüyoruz. Sadece kendisi için değil, inşa ettiği o şehrin güvenliği için dua ediyor, soyunun putlardan uzak kalması için yalvarıyor. Ve belki de en önemlisi, gelecek nesillerin kalplerinin bu merkeze ısınması, buraya yönelmesi için dua ediyor. Bu adeta çağlar ötesine uzanan bir manifesto. Peki tüm bu hikayenin sonunda İbrahim'den geriye ne kalıyor? Kur'an'a göre onun mirası ne? Sadece bir bina ya da bir soy mu? Hayır, çok daha fazlası. Tüm insanlığın yürüyebileceği manevi bir yol, bir millet. İşte bu yolu tanımlayan anahtar bir kavram var. Hanif. Hanif ne demek? Kısaca sonradan eklenen bütün sahte inanışlardan arınmış, saf, özgün ve dosdoğru bir şekilde sadece tek olan Allah'a yönelmiş kişi demek. İbrahim'in temsil ettiği şey tam olarak bu. İşte bu Hanif duruşuyla şekillenen yaşam biçimi, yani İbrahim'in milleti, Kur'an'da en güzel din, en ideal yol olarak gösteriliyor. Hatta Allah, İbrahim'i kendisine Halil, yani en yakın dost edinerek onun bu özel konumunu da vurguluyor. Ve bu büyük miras sadece manevi bir yol olarak kalmadı. Kan bağıyla da devam etti. Peygamberlik zinciri, oğulları İsmail ve İshak, torunu Yakup ve onlardan sonra gelen nice nebi ile sürdürüldü. Yani onun yaktığı o tevhid meşalesi nesiller boyunca elden ele taşındı. Kısacası Kur'an'ın anlattığı İbrahim hikayesi geçmişte yaşanmış bitmiş bir masal değil. Tam tersine onun hayatı ve duruşu bugün inanan herkes için mükemmel bir örnek, bir rol model olarak sunuluyor. Adeta yaşayan, nefes alan bir yol haritası gibi. İşte tüm bunlar bizi en temel soruyla baş başa bırakıyor. Atalarını, toplumunu, hatta en sevdiklerini karşısına alma pahasına hakikati arayan, ateşlere atılan, en zor sınavlarla sınanan bu büyük insanın, İbrahim'in mirası, günümüz dünyasının bütün karmaşası içinde bizler için ne anlam ifade ediyor?